Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel bir çanta çalışacağız. Bu çantamız fıstık modeli. Şu aralar çok fazla fıstık modeli yapıyorum biliyorum ama gerçekten çok hoşuma gidiyor bu tarz çantalar. Şöyle oval bir tabanın üstüne kuruyoruz. Bakın tabanımız çok muntazam oldu. Şu şekilde de bir askı yapacağız. Bu askımızın içinde jüt ip var. Jüt ipin üstüne silikon yardımıyla sarıyoruz. Bu çantamızı ben astarladım. Şu şekilde keten bir astar kullandım ve bir adet de çıt çıt kullandım. Toplamda 260 gram kağıt ip gitti. Onun dışında da şöyle bir çıt çıt ve jüt ipe ihtiyacımız var ki üstünü sarıp bir askı elde edebilelim. 3,5 milim tığ öreceğiz bu çantayı ve ikinin katları şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle bakın, gerçekten de çok güzel oldu. Çanta ölçümüzü söyleyeyim. Tabandan itibaren yükseklik 18 santim ve bu uçtan bu uça da 28 santim. Çantamız hiç küçük değil, iç hacmi oldukça büyük. Onu da belirtmek isterim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum bu çantayla ilgili. Şimdi videomuza geçelim. Kolay gelsin. Evet sevgili hanımlar, şimdi küçük bir oval taban yapacağız. Bunun için de şöyle bakın, kağıt ipimizden bir miktar ayırıyoruz. Şu kadar yeterli olur. Yarım metre kadar. Hemen tığımı aldım. Tığım 3,5 milim. Numaram burada görünmüyor ama 3,5 milim. Tığım biraz yıpranmış. Şimdi hemen bir kilit zincir yapıyoruz buraya. Ve bakın, buradaki ipimi tığımın üstüne aldım. Kilit zincirini hesaplamayacağız. Bu bir etti. Toplamda bizim 16 artı bir zincir yapmamız gerekiyor. Yani toplamında geri dönüş zincirle birlikte 17 tane zincir yapacağız. Hemen şöyle ikinciyi yapıyorum. Tığımın üstüne ipimi atıyorum. Bırakmış olduğum ipi. Şöyle 3 oldu. Şöyle 4 oldu. Bir tık gevşek lütfen. 5, 6, 7, 8, 9, 15 ve bu da 16 3 boyutlu zincir yaptım. Kilit zincir hariç. Şimdi ipimi üstüne atmadan şöyle 17. zincirimi de yaptım. Burası bizim geri dönüş zincirimiz oluyor. Bu zinciri hesaplamıyoruz. İlk baştaki kilit zincir gibi. Şimdi bakın, hemen burada böyle küçük başakların ortasında delikler var. Buraya batacağız. Hemen buradan ben arttırmamı yapıyorum. Bakın, bu noktaya, tam şu noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Hemen bir tane daha yapıyorum. 2 oldu. Bununla birlikte 3 oldu. 17. zinciri hesaplamıyoruz hanımlar. Yani burada bize 1, 2, 3 tane sık iğne gerekiyor. Hemen şu ilkine işaretleyicimi takıyorum. Burası bizim hem başlangıç hem de bitiş noktamız olacak hanımlar. O yüzden taktığınız işaretleyicinin rengini ona göre seçin. Hemen sıradan gelen başaklara batıyorum. Yine orta kısmına batıyoruz. 3 boyutlu zinciri yapmamızın sebebi bu. Ortalarda boşluk oluşmaması ve daha güzel bir taban elde etmek. Hemen devam ediyoruz. Şimdi bu sıra sonuna gelelim, tekrar görüşelim. Evet bakın, sıramızın sonuna kadar ördüm. Burada son bir tane başağımız var. Dediğim gibi kilit zincirini saymıyoruz. Yani biz bu noktaya batacağız. Şu en başta ayırmış olduğumuz 3 boyutlu zincir için olan ipimiz
Bu ipi ben burada kesiyorum. Çünkü yeterince onu arada kaybettik. Şimdi bakın bu son zincirimizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 3 etti. Hemen ilkine işaretleyicimi takıyorum. Çünkü işaretleyiciler bizim arttırma noktalarımızda. Orada da herhangi bir karışıklık olmasın diye işaretleyicilerimizi takıyoruz. Şimdi yine gelen başaklara sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna yine geldik. Burada bizim en son batmamız gereken başağımız var. Oraya da batıp bir tane yine sık iğne yapıyoruz. İşaretleyicimi çıkarıyorum tam bu noktada. Bakın şu burada görmüş olduğunuz zincir bizim geri dönüş zincirimiz. Bunu hesaplamıyoruz hanımlar. Onu arada kaybedeceğiz. Bakın bu da ilk bu orta noktaya batmış olduğum 3 tane sık iğnenin ilki. Hemen ona batıyorum. Bir sık iğne aynı noktaya bir kere daha batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada hemen işaretleyicimi geri takıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin içine. Hemen bakın burada ikinci başağıma geliyorum. Oraya da aynı şekilde tek bir başağın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Çünkü bu tepe noktaları bizim arttırma noktalarımız. Tabanımızı buradan büyüteceğiz. Hemen yanındaki gelen başağın içine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın bu tepe noktasında arttırmalarımızı tamamladık. İşaretleyicimizi de geri taktık. Şimdi yine gelen başaklardan dümdüz sık iğne yapıp devam ediyoruz. Buradaki işaretleyicimizin olduğu noktaya kadar. Evet, işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Hemen çıkarıyorum. Burada aynı noktaya batılmış 3 tane sık iğne var. 1, 2, 3. Şimdi bunların her birine ikişerli sık iğneler yapıyoruz. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptık. Bu birinci sık iğnemiz. Hemen yanındakine yine 2 tane aynı noktaya sık iğne. Hemen yanındakine de yine 2 tane aynı noktaya sık iğne. İlk yaptığımız sık iğnenin içinden yine işaretleyicimizi takıyoruz. Hemen buradan geriye doğru sayalım. 2, 4, 6 yani bizim ilk arttırma noktamız burası. Takıyoruz. Şimdi buradan yine düz sık iğneler örerek sıramızın sonuna doğru ilerliyoruz. Çok fazla elinizi sıkmanıza gerek yok. Kasmasın burada ipimiz. Şu şekilde. Evet. Burası bizim başlangıç ve bitiş noktamız biliyorsunuz. Hemen burada işaretleyicimi çıkarıyorum ve tekrar arttırma yapıyorum. Bir önceki sıraya çifter batmıştık. Yani her başa çift batmıştık. Çift, çift ve çift. Şimdi burada tabii ki bu durum değişecek. Bakın ilk gelen başa çift yapıyorum. Bu birinci çiftim. Hemen işaretleyicimi geri takıyorum. Aynı noktaya. Şu şekilde. Ve bakın hemen yanına tek yapıyorum. Hemen yanına çift yapıyorum. Ve hemen yanına tek yapıyorum. Şimdi tekrar bir çift yapıyorum. Ve hemen yanına tek yapıyorum.
Şimdi toplamda burada elimizde bizim 3 tane çiftimiz olması gerekiyor. Bakın ilk battığımız çiftti. Bir tane tek yaptık. Sonrası yine çiftti. Yine arada bir tekimiz var. Sonra yine çift, yani 3 tane bu noktaya çift yapmamız gerekiyor. Çünkü aradaki sayılar gittikçe büyüyecek. 1 iken 2 olacak, 2 iken 3 olacak. Bu sayılar gittikçe artacak ama çiftler hep sabit kalacak hanımlar. Sadece bir sıraya başlarken çift, sonra dönüp gelip diğer bir üst sıraya başlarken tekle başlayacağız ki çiftlerin birbirinin üstüne gelmemesi gerekiyor. Şimdi burada bir çift bir tek bu sıramızın adı. Buradan hemen şöyle sık iğnemizi yine normal bir şekilde yapıyoruz. Gelen başakların her birine birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın burada arttırmamızı yaptık. Bu noktada da arttırmamızı yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burası bizim ilk arttırma noktamız. Burayı her döndüğümüzde burada çoğaltmalar olacak ve bunun aynısını diğer tarafa da yapmamız gerekiyor ki eşit bir şekilde ilerlesin. Şimdi videonun çok uzamaması açısından hanımlar, burada ben arttırmayı yaptım. Bunun aynısını yine bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde bu kısmı yapın. Sonra tekrar gelip burada görüşelim. Evet, şimdi geldik yine arttırma noktamıza. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir önceki sırada biliyorsunuz bir çift bir tek yaptık. Şimdi bu sırada iki tek, şu şekilde 2 tane tek yapıyoruz. Yani buradaki her başa birer tane battık. İşaretleyicimi geri takıyorum. Ve şimdi bu kısma tek yapıyoruz hanımlar. Pardon, çift yapıyoruz. 2 tek yaptık zaten. Burada çiftimizi yaptık. Hemen yanından yine tek. Ve yanından da bir tek. Hemen yanından çift. 2 tek, bir çift bu sıramızın adı. Yine 2 tane tek. Şu şekilde. Ve bu kısma da son çiftimizi yapıyoruz. Evet. 2 tek, bir çift. Gelen ilmeklere birer tane batarak sıra sonuna doğru gidiyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu tarafa da yapalım lütfen. 2 tek bir çift, 2 tek bir çift olarak bu kısmı da bitirelim. 3 tane çift olacak elimizde toplamda. Sonra tekrar bu uca gelip arttırma noktamızda yine arttırmamızı yapalım. Evet, yine geldik arttırma noktamıza. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir önceki sırada 2 tek bir çift olarak başlamıştık. Şimdi bu sırada hanımlar çiftle başlıyoruz. Yani hiçbir zaman çiftler birbirinin üstüne gelmemeli. Bir sıra tekle başladıysak diğer sıra muhakkak çiftle başlamamız gerekiyor. Şimdi bu sırada da aynısını yapacağım. Bir çiftle başlıyorum. Hemen şöyle ilk gelen sırada işaretleyicimi yine takıyorum ben. İlk yapmış olduğum sık iğneye. Hemen yanında bakın buraya çiftimi yaptım. 3 tane tek yapıyoruz hanımlar. Birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Şimdi yine gelen başa çift batıyoruz. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanından yine sayıyoruz. Birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Yine hemen gelen başağımıza üçüncü çiftimizi de yapmış oluyoruz. Yine yanından sayalım. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek. Burayı da sayıyorum ki kafanız karışmasın. Evet, çiftle başladık. Yani bu kısım bir çift üç tek bu sıramızın adı hanımlar.
Şimdi bunun aynısını diğer tarafa da yapacağız. Tabii oraya gidene kadar her bir başa bir tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Burada yapmış olduğumuz arttırmanın aynısını bu tarafta da yapalım lütfen. Sonra tekrar burada görüşelim hanımlar. Evet sevgili hanımlar, şimdi bu tarafı da ördük. Bir çift 3 tek yaptık. Şimdi burada yine bir arttırma yapıyoruz. İşaretleyicimi çıkardım. Bir önceki sırada çiftle başladığımız için şimdi bu sırada tekle başlıyoruz. Yani 4 tek bir çift olacak hanımlar. Hemen şöyle 2 tane tek yapıyorum. Ve işaretleyicimi buraya tekrar takıyorum. 2 tane tekimi yaptım. Şimdi yanından 3. tek, 4. tek. Bu kısma şimdi aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yani bir çift. 4 tek, bir çift. Şimdi tekrardan 4 tek, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buradaki gelen başağımıza da bir çift yapıyoruz. Bu sıramızın adı 4 tek, bir çift. Ve yine yanından devam ediyoruz. 2, 3, 4 ve yine buradaki çiftlerimizi bir sayalım. Burada bir çiftimiz var. Burada bir çiftimiz var. Şimdi buraya da tekrar bir çift yapıyoruz ki 3 tane çiftimizi elde edelim. Evet hanımlar, şimdi burada gelen sıraya yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu şekilde. Şimdi burada ne yaptıysak aynısını bu tarafa da yapalım. 4 tek bir çift olarak burayı da ayarladıktan sonra yine arttırma noktasında buluşalım. Evet, yine geldik arttırma noktamıza. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir önceki sıra hatırlarsanız 4 tek bir çiftti. Şimdi yine çiftle başlıyoruz. Hemen aynı noktaya 2 tane sık iğnemi yaptım ve işaretleyicimi taktım. Şimdi buradan itibaren saymaya başlıyoruz. Bir çiftimizi yaptık. 5 tane tek yapacağız hanımlar. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek ve 5 tek. 5 tane teki yaptıktan sonra, hatta emin olmak için sayalım. Şurası bizim çiftimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bu noktaya yine bir çift batıyoruz. Ve yanından yine 5 tane tek sık iğne yapıp 3. çiftimizi de yapıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Ve bu kısma 3. ve son çiftimi de yaptım. Hemen yanından 5 tane yine yapıp sayalım biz, yine de ona göre devam ediyoruz. Kafamız karışmasın diye yapıyoruz tabii ki bunu. Şu şekilde 5 tane tekimizi de yaptık. Bakın, tabanımız oldukça genişledi. Şimdi hanımlar, burası bizim son arttırma noktamız. Yani bir çift 5 tek son arttırma noktamız. Şimdi aynısını bu tarafa da yapalım lütfen, bu kısma. Sonra yine burada buluşalım hanımlar. Evet, şimdi hanımlar komple yine arttırmamızı yaptık. Bu kısımda da yaptık. Yine işaretleyicimizin olduğu noktaya geldik. Burada yine çıkarıyorum işaretleyicimi. Artık bu sırayı sadece sık iğne yapıyoruz hanımlar. Arttırma yapmadan bir tur sık iğne dönelim. Şu şekilde gelen bütün başaklara tek batıyoruz.
Yani dümdüz sık iğnemizi yapalım. Şöyle bir toparlayalım tabanımızı. Ondan sonra da model kurulumuna geçiyoruz. Modelimizin adı fıstık model. Mango'nun meşhur bir modeli var biliyorsunuz. Hem burslu çantası hem kol çantası. Biz onun daha mini versiyonunu yapacağız. Model Mango'nun ama tasarımını ben yapacağım çantanın. Hemen şöyle dümdüz devam ediyorum hanımlar. Ve tekrar bu işaretleyicinin olduğu noktada görüşelim. Evet, komple sık iğnemizi ördüm ben. Tam tur şeklinde. Ütü de yaptım tabanımıza. Bakın ne kadar güzel bir taban oldu. Şöyle önlü arkalı da göstereyim size. Gayet muntazam. Çok güzel bir taban ördük sevgili hanımlar. Evet, şimdi ben bu işaretleyicimi öncelikle çıkarmıyorum buradan. Sadece alt sıraya yerleştireceğim burada. Şu şekilde, çünkü dediğim gibi çantamızın başlangıç ve bitiş noktasını bu işaretleyici belirliyor. Hemen bir sıra daha sık iğne örüyorum. Hatta burayı kaydırma yapalım. Şu şekilde ipimizi burada kopartmıyoruz hanımlar. Hemen şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve buradan itibaren modelimizi kurmaya başlıyoruz. Normalde ipimi kopartıp tepe noktasından başlardım ama bu modelde zaten başlangıç ve bitiş yeri belli olmuyor açıkçası. Onun için de ipimizi koparmaya gerek duymadım. Bakın 3 tane zincirle modelimize başladım. Hemen burada şöyle başına dolamayalım hatta, çünkü bu kağıt ip. Şöyle bakın, bir gerideki başağımıza batıyoruz. Buradan 3 tane zinciri yapıp bir geriye geliyoruz. İpimizi arkadan aldık. Sonra doladık. Sonra tekrar bir kere daha ve bir kere daha. İpimizi tam 3 kere doluyoruz. Çünkü bu rafya ip değil, kağıt ip. O yüzden de buna özen gösterelim lütfen. Burada yalnız şöyle bir şey yapmam gerekiyordu benim. Hemen bir düzeltme yapayım. Tekrar baştan göstereyim size. Bakın şöyle başına dolamıyorum. Hemen ipimi aldım. Başına şimdi doladım. Tekrar battım aynı noktadan. Yine ipimi aldım. Tekrar başına doladım. Yine aynı noktadan yine ipimi aldım. Bakın şu şekilde burada kaç tane ipimiz var? Hemen sayalım. 5 tane var. 5'ini tek seferde çıkardık. Geriye 2 tane kaldı. Ve ikisini de tek seferde çıkarıyoruz. Hemen başına doladım. Burada 1, 2, ikinciye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve bir gerideki sık iğnemin içine battım. Şöyle 2 oldu. Hemen şu şekilde 4 oldu. Bir daha battım. Ve şu şekilde de 6 oldu hanımlar. Şimdi bunun 5 tanesini çıkarıyoruz. Şöyle 2 kaldı tığımın üstünde ve ikisini de birlikte çıkarıyoruz. Başına doladım. Yine bir tane atlıyorum. Bakın 1, 2. İkinciden battım. İkili trabzan. Başına dolamadan, çünkü bunun da başına dolarsam burada çok fazla bir yoğunluk olacak. O yüzden başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir ilmek çıkardım. Hafif uzatıyorum çünkü fıstık model. Şu şekilde başına doladım. Aynı noktaya bir daha battım. Tekrar başına doladım. Aynı noktaya bir daha battım. Yani bu 3 seferlik bir batış oluyor. 5'ini bir çıkardım. Tığımda kaldı 2 tane. İkisini de bir çıkardım. Tığımın başına doladım.
1, 2. Arada bir tane zinciri atlayıp ikincisine battım. İkili trabzan. Başına dolamadan bir geri, boş bıraktığımız ilmeğe batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkardım, biraz uzattım, sonra tekrar dolayıp tekrar batıyoruz. Bu 2 oldu, tekrar dolayıp tekrar batıyoruz. Bu da 3. batışımız oldu. 5'ini çıkardım, geriye kaldı 2. İkisini de 1 çıkardım. Tekrar yine atlayıp bir tane son gösterişim olacak hanımlar. Şöyle bir ikili trabzan, hemen bir geri battım, ilmeğimi çıkardım, uzattım, ikinciyi battım, aynı işlemi tekrar ettim, sonra üçüncüyü de battım ve aynı işlemi tekrar edip 5'ini birden çıkarıp tığımda 2 tane kaldı, ikisini de 1 çıkardım. Bakın burada böyle dolu dolu yoğun yoğun fıstıklarımız oldu. Şimdi ben bu sırayı komple öreceğim. Şöyle. Burada birleştirme noktasını göstereyim. Çünkü bu modelimiz tersli düzlü bir model. Tersinden öreceğiz. Yani bir tur tersinden bir tur düzünden öreceğiz. O noktaya kadar gelip orayı da göstereyim size hanımlar. Evet, sıra sonuna geldim hanımlar. Bakın. Hemen burada 2 tane ilmeğim kaldı geriye. Tekrar başına doladım. Bakın yine bir tane atladım ikincisine. İkili trabzan yapıyorum. Başına dolamadan hemen bir gerideki ilmeğimin içinden batıp ilmek çıkardım. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim. Burada tığımın üstünde 6 tane var. Şu ilmeği saymıyoruz biz. 5'ini çıkardım ve geride kalan 2 ilmeğimi de 1 çıkardım. Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir önceki sırada başlamış olduğum ilmeklerim var. Hemen burada yukarı çıkarken 3 tane zincirle yukarı çıkmıştık. Şimdi şurada hemen o 3 zincirimi buluyorum ben. Ve şu kısımdan batıyorum. Bir tane kaydırma yaptım. 1, 2 ve 3 zincirle tekrar bir üst sıraya çıktım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Hemen şurada bu bir altta sırada örmüş olduğum üçlü zincirin tepesine battığım için bakın buradaki şu boşluğa biz batacağız. Şimdi 3 zincirimi burada çektim. Hemen bakın örgümü ters çevirdikten sonra bir gerideki boşluğa batıp bir tane ilmek çıkardım. İlmeğimi uzatıyorum, başına doladım. İkinci ilmeğimi uzattım, başına doladım ve üçüncü ilmeğimi uzattım. Şimdi yine buradan 5 ilmeğimi çıkarıyorum. Geriye kaldı 2. İkisini de 1 çıkarıyorum hanımlar. Evet, burada hemen şöyle bakıyoruz. Bakın burada tam şu kısma batacağız hanımlar. Zaten bu benim batmış olduğum, yani bir üst sıraya çıkmış olduğum ilmek. Bunu hesaplamıyoruz. 1, şöyle göstereyim şu kısmı ve 2. Biz bu ikinciden batacağız ve yine ikili bir trabzan yapacağız. İkili trabzanımı yaptım. Burada başağın kendisine batmıyoruz. Bu aradaki boşluklara batacağız. Hemen bir tane battım. Başına dolamadım tabii ki. İlk seferde başına dolamıyoruz. Hemen burada bir ilmeğimi çıkardım. Şimdi başına doladım. İkinci oldu. Başına doladım ve üçüncü oldu. 5 tane ilmeğimi tek seferde çıkardım. Geride 2 tane kaldı. İkisini de bir seferde çıkardım. Bakın zaten buradan görmüş olduğunuz gibi ikili trabzanı yaptığım ilmek burası.
burası sizi yanıltmasın lütfen. Biz şunu atlayıp buraya batacağız. Yani bakın ikili trabzanlara batmış oluyoruz biz bu sırada. Şöyle örgümüzü ters çevirdiğimizde ikili trabzanların üstündeki başaklara batacağız hanımlar. Burası da bizim topladığımız nokta, yani fıstıklarımızı topladığımız ilmeğimiz. Biz hep ikili trabzanların üstüne batacağız ki burada geriye battığımızda arada herhangi bir sorun olmasın. Bakın başına doladım. Burası zaten şimdi yaptığım fıstığın ikili trabzanı. Burası aradaki bir boşluk ve burası da bir önceki sıradaki ikili trabzanın tepe noktası. Hemen buraya tekrar bir ikili trabzan. Başına dolamadan bakın şu araya gireceğiz biz, fıstıkların arasına. Herhangi bir başağa batmıyoruz. Fıstıkların arasına giriyoruz ve bir üçlü fıstığımızı yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Yine bir kere daha göstereceğim. Burası bizim ikili trabzanı yaptığımız nokta. Burası fıstık ilmeğimiz ve burası da batmamız gereken nokta. Hemen buraya batıyoruz, başına dolayıp ve buradan ikili trabzanımızı yapıyoruz. Başına dolamadan şu aradaki, bakın şu boşluğa batıyoruz. Herhangi bir ilmek başına değil, boşluğa batacağız. Burada üçlü dolgumuzu yapıyoruz. Yani 3 seferde ben o boşluğa girip ilmek çıkarıyorum hanımlar. Hemen şurada yanlış yapmayalım. Şu şekilde tekrar başına doladım. Bir tane arada boşluk bırakıyorum. İkincisine ikili trabzanımı yaptım. Hemen aradan tekrar girip aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu da burada böyle sıkı sıkı bir fıstık görüntüsü sağlıyor ve bu da çantamız biraz ilerlediğinde, yani yükseldiğinde çok hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın. Kağıt ip olduğu için 3 seferde doluyorum. Hanımlar, rafya ip olduğunda 2 seferde doluyorum. Çünkü rafya ipin kendi kalınlığı da olduğu için o 2 seferde, ama kağıt ipi 3 seferde dolayıp bir fıstık elde ediyoruz. Son kez gösteriyorum. Bunu atlıyoruz. Buraya batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Aradan giriyoruz. Çıkardık. İkinci ilmeğimizi de aldık ve üçüncü ilmeğimizi de aldık. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Ben yine de tekrar bu kısmı göstereceğim sevgili hanımlar. Burada tekrar bu noktaya geldiğimizde çantamızın ön yüzüne dönüp ön yüzünden devam edeceğiz. Orayı da bir kere daha göstereyim. Sonra da çantamızı yükseltmeye devam edelim. Evet, tekrar sıra sonumuza geldik. Hemen buradaki son fıstıklarımı da yapıyorum. Burada kafanız karışmasın lütfen. Bakın, bu arada yine bizim 2 ilmeğimiz var. Tabii buradaki fıstık böyle çaprazdan geldiği için şu ilmek sanki onun altında kalıyormuş gibi, ama değil. 1 2 yine ilmeğimiz burada sabit. Hemen ikili trabzan ve yine bu aradan batıyoruz. Evet, şimdi gelelim. Bakın, burada 2 tane başak var. Şurada. Hemen şu kısma batıyorum.
Hatta tek başak varmış burada. Pardon, pardon. Burası tek başakmış. Diğer başak burada ve bir ilmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çekip yukarı çıktım. Şimdi çantamın ön yüzünü çeviriyorum hanımlar. Bakın. Yine aynı bir önceki sırada 3 zincirlik noktamıza yine 3 zincir yaptık ve şu gerideki boşluğa batarak devam ediyoruz. Yani buraya fıstığımızı yaparak devam ediyoruz. Hemen şu şekilde. Evet, çantamızın ön yüzüne geçmiş bulunuyoruz. Aslında mantığını anladıktan sonra çok pratik. Şimdi bakın, bu noktaya biz dokunmuyoruz. Hemen şu fıstık noktamız, ikili trabzan noktamız var. Başına doladım. İkili trabzan olan noktaya bakın, burası ikili trabzan, burası da fıstık noktamız. İkili trabzan olan noktaya batıp yine bir ikili trabzan yapıyoruz ve yine bu aradaki boşluğa gelip üçlü dolgumuzu yapıyoruz. Çantamızın ön yüzü bu kısım. Evet arkadaşlar, şimdi ben bakın 11 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi burada son fıstığım kaldı. Onu da yaptıktan sonra hemen sık iğneye geçeceğim. Bakın şöyle tam dibindeki buradaki aradaki iki tane sık iğnemin ikincisine battım. Hemen bakın buradan şöyle yine fıstığımı yapıyorum. Hepsini birlikte topladım ve gelen ilmekten kaydırmamı yaptım. Şimdi hemen bu noktada sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bakın direkt şu sıradan başladım sık iğneye. Gelen başaklara sık iğnemizi yapıyoruz. 2 sıra sık iğne geçeceğiz arkadaşlar. 2 sıradan sonra da çantamızın ana hatlarıyla bitirmiş oluyoruz. Model gerçekten çok yakıştı. Biraz fıstıklarımız da büyük büyük oldu. Çünkü 3 kere doladık. Çok gösterişli bir çanta oldu. Simli katibe de çok yakıştı bu model. Evet bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı komple sık iğne yapalım. Ve bu başladığımız noktada yine buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen buradan birleştirmemi yapıyorum. Şu aradaki ilmeğe dokunmuyoruz hanımlar. Hemen şuradan batıyoruz. Bu ilmeğimizi arkadan çıkarıyoruz. Ve şu aradan da giriyoruz. Buradan da bir ilmek çıkarttık. Şu şekilde. Hemen yanındakinden yine sık iğne yapıyoruz. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Ve sonra ipimizi keseceğiz. Biraz çantayı yatırmadan örüyorum ki. Çünkü burada biraz çantamız sıkı olmuş. Yani taş gibi. Şöyle göstereyim size, bakın. Kolay kolay eğilip bükülmüyor. O yüzden de bu şekilde yatırarak öremedim.
Bu şekilde, bu açıdan çekim yapmak durumundayım. Ben bir de tabanına bakın keçe koydum. Çünkü tabanı tek kat iple örüldüğü için gövde kısmına göre zayıf oldu arkadaşlar. Siz de eğer bu modeli benim gibi üçlü dolgular şeklinde yapacaksanız taban kısmına muhakkak keçe koyun. Yani bu çantamızda tabana destek gerekli oldu. Siz de aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, ben bu ağız kısmının ikinci sık iğnesini örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim hanımlar. Hemen buradan bir kaydırma yapıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. İpimi burada kesiyorum artık. Bunu da hemen buradan şu şekilde içeri aldım. İçeriden de hemen yürütüyorum. Bir alt kısma çekmeniz yeterli. Şu şekilde. Evet. O ipimizi orada koparacağız. Şöyle hemen bir ölçü vermek istiyorum size. Evet, bakalım şimdi kaç santim olmuş bu güzel çantamız. Bakın 18 santim olmuş. Tabandan itibaren kurmuş olduğumuz model ve yukarıdaki sık iğnelerle birlikte. Evet, 18 santim bu bizim için yeterli bir yükseklik. Zaten çok büyük bir çanta değil dediğim gibi. Evet sevgili hanımlar, şimdi ben çantamızın içine astar diktim. Şöyle bakın. Şu şekilde. Çünkü askısını takmadan önce astar yapmam gerekiyordu. O yüzden astar kısmını da hallettim. Astarımda keten kumaş vardı elimde, bu renk. Bu çantama da çok yakıştı. Çok basit, hemen çantamın ölçüsünde bir parça dikip sağlı sollu dümdüz diktim. Sonra içine yerleştirip buralarını da görmüş olduğunuz gibi monte ettim. Şimdi çantamın askı kısmını size göstermek istiyorum. Hemen şöyle alıyorum. Bakın şu şekilde ben bir askı yaptım. Çok büyük bir askı olmayacak. Biraz el çantası formunda bu çantamız. O yüzden de çok büyük bir askı gerek görmedim. Böyle sımsıkı taş gibi bir askı yaptım arkadaşlar. Şimdi siz bunu nasıl yapacaksınız? Hemen kısaca onu anlatmak istiyorum. Bakın elimizde şöyle kalın bir jüt ip var. Şu şekilde. Ben bu jüt ipi sardım sıkı sıkı. Böyle bir askı elde ettim. Bunu da nasıl yaptım? Bakın şöyle bir silikon tabancam var. En uç kısmını isterseniz bantlayabilirsiniz hanımlar. Bantladıktan sonra bu kısımları silikonlayıp buradan sarmaya başlayabilirsiniz. Zaten kalan ipim de bu kadardı benim. Çok rahat bir askı çıkarttım. 2 tane askı olmayacak. Sadece bir tane askımız olacak. O yüzden de çok da zor bir işlem değil. En uç kısmını silikonlayıp şu şekilde şöyle bunu ipimizi buraya sabitleyip sıkı sıkı sarıyoruz. Şöyle. Hatta uç kısmını içeri alalım. Bu şekilde göstereyim size. Şu an örnek gösteriyorum hanımlar. Böyle çok sıkı bir şekilde sarıyoruz ipimizi bu kalın jüt ipimize. Arada yine yapıştırıcı ya da bir silikonla ara ara müdahale edelim lütfen, sağlam olsun. Bu şekilde sardıktan sonra en uç kısmını
Hafif tıraşlayıp, oraya da böyle çok hafif bir silikon sürerseniz şu şekilde atma olmayacaktır. Zaten uç kısımları çantamızın iç kısmında kalacak. O yüzden de, çok fazla, görsel olarak da uğraşmanıza gerek yok ama sağlam olması önemli, zamanla atmaması için. Bu şekilde şöyle sardığımızda bu askımızı elde ediyoruz. Ben hemen size bu askının ölçüsünü de vermek istiyorum bu arada. Bunların ikisi zaten şöyle birebir göstereyim. Hatta yapmış olduğum askının ölçüsünü vereyim. Çünkü bunun uçlarından da biraz tıraşladım ben. ...44 santim bir askı yapacağız. Elinizde jöt ip yoksa kağıt ipi böyle birkaç tur katlayıp onun üstüne de sarabilirsiniz. Ya da böyle bir kalın kablo varsa onun üstüne de yapabilirsiniz. Yani birçok şeyin üstüne bu ipimizi sarabilirsiniz. Hem de değerlendirmiş olursunuz. Şimdi bu askımızı, bu çantamızı nasıl takacağız? Hemen onu size göstereyim. Bakın tam bu köşelere iç kısma gelecek. Şu şekilde. Ve böyle bir el çantamız olacak. Çantamız dediğim gibi çok büyük bir çanta değil. Ama iç hacmi tabanından ötürü bakın oldukça geniş. Yani birçok eşyanızı alacak, merak etmeyin, ama görüntüde böyle mini bir çanta olacak. Gayet de şık bir çanta olacak. Şimdi bu askı kısımlarını dikelim. Önce bir tam kenar kısmını bir ayarlayacağım çantamızın ben. Şöyle. Bakalım. Ve oraları birer işaretleyici takacağım. Evet. Çok fazla içeride pay bırakmayın. Yani şuradaki 2 sık iğne kadar içinde kalması yeterli bizim için. Hemen şuradan dikiyoruz. Bakın. Şöyle ben iğne ve ipliğimi hazırladım. Aynı kağıt iple yapacağız bu işlemi. Çok fazla pay vermeyelim dediğim gibi. Hemen şöyle dibinden bakın girdim. Şuradaki başakların altından geçtim. Bir yandan da askımızı tutturmaya çalışıyorum. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Mümkünse çantanın iç kısmında bıraktığınız paydan yapın bu işi. Dışarıda herhangi bir görüntü kötü durmasın. Hemen yine buradan tekrar askımızı tutturdum. Şu şekilde. Evet, sımsıkı oldu hanımlar. Bir tık daha aşağıdan verdim. Bu sıkılık benim için yeterli. Bakın zorluyorum, çıkmıyor. Çünkü askımızı da diktik bir yandan. Hemen şu iğnemi şöyle iç kısma alıyorum. Ve buradan da yürüteceğim. Bu çantamın askı detayına çok kafa patlattım hanımlar. O kadar çok şey denedim ki. Ve
metal halkalar, ahşap halkalar ama hiçbirini beğenmedim nedense. O yüzden de askısını da kendi ipinden yapmayı uygun gördüm sonunda. Evet, bence yeterli. Artık keselim. Evet, bakın. Hemen diğer tarafı da dikip geliyorum. Zaten askı yay gibi ne tarafa çekseniz o tarafa gidiyor. Bakar mısınız? Şöyle kıvırıp bir model bile verilebilir yani askıya. Bakın. Evet, şimdi bu tarafı da dikip geliyorum hanımlar. Evet, bakın. Gayet güzel bir askımız oldu. Hem de sımsıkı. Gerçekten de bakın ne şekil verirsem alıyor. Şöyle göstereyim size. Kullanımı da çok rahat olacak hanımlar. Ama çantamızın püf noktası yani çok güzel sıkı sıkı aralarda hiç boşluk olmadan sarmanız ve ara ara da yapıştırıcı kullanmanız ya silikon olur ya da herhangi bir başka yapıştırıcı olur. Çantanın üst kısmına çıkmayacak bir yapıştırıcı tabii ki. Şimdi ben şöyle elimde bir çıt çıt var. Bu çıt çıtı da bu orta kısma yerleştirip geliyorum hanımlar. Evet arkadaşlar ben çıt çıt kısmını da hallettim. Şöyle göstereyim size. Çantamız bitti. Askı detayımız gerçekten çok güzel oldu. Hemen bir tekrar ölçü vereyim. Şöyle bir en ölçüsü veriyorum. 28 santim enimiz. Tekrar bir boy ölçüsü daha vereceğim. 18 santimdi boyumuz ama tekrar ölçelim. 18 santimde yüksekliği çantamızın. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.